içgüdü bu işi hallediyor diyorlar. Bunları söyleyenin de arkasında akıl aramaya gerek yok. İşin aslı şudur. İşte ateizm biraz el çabukluğu, üçkağıtçılıkla, ki fiiliyatı üçkağıtçılıktır ateizmin. Ateizmin çok yaptığı bir hile var. Hayvanda içgüdü diye bir şey var. O bunu yaptırıyor. Bu bir cehalettir. Bu bir seviyesizliktir. Bu bir akılsızlıktır. Ahmet Hocam, şimdi bu ateistler hayvanların o muhteşem fiillerini, mesela bal arılarının yaptığı altıgen fiilleri, yaptığı balı ve burada başka hayvanlara ait olan o muhteşem, o harika fiillerin arkasında bir yaratıcının yerine içgüdü olduğunu söylüyorlar. Nedir yani, bu arı içgüdüyle mi yapıyor? Yani diyorlar ki bu fiillerin arkasında illahi bir akıl aramaya gerek yok. İçgüdü bu işi hallediyor diyorlar. Ne dersiniz? Yani bunları söyleyenin de arkasında akıl aramaya gerek yok. İşin aslı şudur. Kavraştırılan bir kavramdır içgüdü. Aynen kanun kelimesi gibi karıştırılır. İkisine aynı noktadan bakmak lazım geliyor. O da şudur. Önce kanun meselesini söyleyelim. Daha sonra içgüdüye gidelim ki mesele tam anlaşılabilsin. Kainatta değişmezlikler var. Bizim fen bilimleri diye bahsettiğimiz her alan, ister fizik olsun, ister kimya olsun, ister mekanik olsun, her birisi evrende mevcut değişmezlikleri dile getirir. Elektrik, elektrikle alakadar değişmezlikleri, fizikle alakadar değişmezleri, kimya ile ilgili değişmezleri dile getirir ve bu değişmezler var olduğu için bilim dalı vardır. Maddenin mekanik yapısındaki değişmezlikler, makine mühendisliği dalını, maddenin fizik alanındaki değişmezlikler fiziği, maddenin kimya alanındaki değişmezlikler kimyayı, maddenin elektrik alanındaki değişmezlikler de elektrik ilminin var olmasına sebep olmuştur. Biz değişmezliklere fenler diyoruz. Yani o değişmezliklerin varlığı fenlerin var olmasına sebeptir. Ve bu değişmezlikleri eğer tekrarladığımızda yine aynı şekilde olabiliyorsa bu değişmezlikler, biz bunları formüllerle ifade ederiz. Formüller evrende değişmezlikler denen değişmezliklerin ifadeleridirler. Peki bu değişmezliğe ne deniyor? Kanun. Kanunlar evrendeki değişmezliklerdir. Biz kanunları, yani değişmezlikleri tespit ederiz ve yazarız. Elektrikte gerilim eşittir akım çarpı direnç gibi veyahut da serbest düşmede 1/2 gt kare gibi biz bu değişmezlikleri tespit etmişizdir, yazarız. Bunun ifadesini de değişmezlik ilmi olan matematikle yaparız. Bu değişmezliklerin biz tespitine bilim deriz. Tespitine. Fakat bilim bu değişmezlikleri tespit eder, değişmezliklerin nedenini bilmez. O onun işi değildir. Bilim nasılın cevabını, yani nasıl oluyor onu söyler. Bunun neden olduğuna dair, bu değişmezlik niçin var, bilim buna bakmaz. Fakat burada yapılan bir hile var. Ateizmin çok yaptığı bir hile var. Nasıl açıkladığında bunun nedeninin de, onun niçinin de açıklaması gibi lanse eder. Yani nasıl açıklanınca sanki fail açıklanmış gibi mi oluyor? Gibi açıklamaya çalışıyor. Böylece nasıl olsa karşıdaki insanlar da ekserisi bu işi bilmediği için bir şeyin nasıl olduğunu, sürecini ifade eder. Süreci aynı zamanda fail yerine koyar. Şimdi dolayısıyla bizim evrendeki değişmezliklere biz kanun deriz. Biz kanunun niçin var olduğunu bilmeyiz. Neyi biliriz? Kanunun var olduğunu. Ve biz bir yerde kanun tespit ettiğimizde oradaki değişmezliğin var olmasını ifade etmiş oluruz. Fakat niçin değişmezlik var? Biz bunu açıklayamayız. Yani bu noktayı nazardan, bilimsellik noktayı nazarından açıklayamayız. Onu söyleyeceğiz. Dolayısıyla aynı durum hayvanlarda da var. Hayvanlarda da bizim açıklayamayacağımız, izah edemeyeceğimiz mükemmellikte fiiller cereyan ediyor. Biz bu fiillerin var olduğunu görürüz. Nasıl var olduğunu, niçin var olduğunu görmeyiz. Arı altıgen petek yapar. Arı güneşe göre çiçek bahçesi neredeyse ona göre açısını tespit eder, gelir bazı hareketler yapıp hayvanların oraya gitmesine sebep olur. Diğer oradan çiçek tozu toplayacak olan hayvanlar. Bizim gördüğümüz şudur. Hayvan bu hareketi yapar, diğerleri şunu yapar, diğerleri bunu yapar. Neticede mükemmel bir fiil ortaya çıkar. Ve biz bu olayın adına içgüdü deriz. Dikkat edelim. Nasıl ki kainattaki değişmezliklere kanun deriz. Kanun değişmezliğin nedeni değil, ifadesidir. İçgüdü diye tabir edilen, hayvanatta görülen mükemmel fiilin adıdır, nedeni değildir. İşte ateizm biraz el çabukluğu, üçkağıtçılıkla, ki fiiliyatı üçkağıtçılıktır ateizmin, ne yapıyor? Burada gördüğü değişmezliğin nedenini değişmezliğin kendisine veriyor. Ortada bir fiil var, mükemmel bir fiil var. Arının bal yapması gibi fiil var. Ama arıya bakıyorsunuz, böyle bir şey gözükmüyor. Maddesinde de böyle bir şey yok. Bu tarzda güneşe bakıp 120 derece sola gittiği hareket yapacak bir altyapı da gözükmüyor ama yapıyor. Sonra bunu nasıl izah ediyor? Bu durumda ne demek lazım geliyor? Biz burayı bilmiyoruz. Hayvanın bu yaptığının nedenini bilmiyoruz ama yaptığı şudur demesi gerekirken ilginç bir şekilde hayvanda içgüdü diye bir şey var. O bunu yaptırıyor. Bir kere hayvanda içgüdü diye bir şeyin, maddi olmayan bir şeyin varlığını söylemek bir kere maddeperestliği çürütür. O bir. Kendi ayağına kurşun sıkar.
Bir. İkincisi korkunç bir hatadır. Nedir o? Biz hayvandaki gördüğümüz davranışa bir isim veririz. Bu ismin adı içgüdüdür. İçgüdü diye tabir edilen şey hayvanın yaptığı hareketin bizim açımızdan isimlendirilmesidir. Fakat ne yapıyor ateizm? Bu isimlendirmeyi fail yerine koyuyor. Bu bir cehalettir. Bu bir seviyesizliktir. Bu bir akılsızlıktır. Aynen evrendeki değişmezliğin nedenini kanun söylemek gibi. Halbuki kanun evrendeki değişmezliğe bizim verdiğimiz isimdir. Bunu bilmek gerekirken nasılın bir tanımlaması olduğunu bilmek gerekirken nasılın nedeni gibi kabul etmek gibi bir üçkağıtçılıktır. Aynı şekilde hayvandaki görünen neticesi mükemmel olan fiillerin hayvanda bir isim olarak söylenmiş içgüdüden kaynaklı olduğunu söylemek tam bir cehalet örneğidir. Ne hayvanda içgüdüyle alakadar bir merkez vardır, ne böyle bir organ vardır, ne de böyle bir şey vardır. 120 derece güneşe göre sağa gidin diye hareketi tarif edecek kadar bir altyapısı olan bir hayvan, adına içgüdü değil ne derseniz böyle bir hayvan 5 santim sol tarafta cam açık çıkamıyor. Arının bal yapmasındaki fiil bir camdan çıkmaktan herhalde daha mükemmel iken 5 santim soldaki camdan çıkamayıp güneşe göre 120 derece sola git, çiçek tarlası ol da denen o hareketi yapması bağdaştırılmaz. Öyleyse buradaki fiil hayvana ait değil. Ama bir fiil var ortada. Bu fiili tanımlamak için eskiden bazıları, bunun asıl adı sevki ilahidir ama bazen sevki tabii, sevki denmiştir. Sonra da şimdikilerin dediği içgüdü. İçgüdü diye bir şeyin varlığına dair herhangi bir bilgi yoktur. Bu video hoşuna gittiyse ve eğer hala MyRahle'ye abone değilsen, abone ol butonuna basmayı unutma. Ayrıca bu videoyu beğenip, yorum ve paylaşım yaparak bu çalışmaya ortak olabilirsin. Unutma, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.